Macaristan'ın son yıllarda Avrupa Birliği ile arası hiç iyi değil. Öyle ki Hollanda Başbakanı Macarların Avrupa Birliği içinde yerinin olmadığını söyledi. Sonrasında Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Macaristan'ın Norveç veya İsviçre gibi olma seçeneğinin olduğunu ifade etti. Macaristan ise yeni ortaklıklar planladı ve kısa bir süre sonra en güçlü işbirlikçisi olan Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak katıldı. Macar yetkililer Türk ülkeleriyle son 10 yılda ticaret cirosunu ikiye katladıklarını ve Exim Bank aracılığıyla Macar şirketlerine Türk ülkelerindeki girişimlerde yardımcı olmak amacıyla toplam 707 milyon dolar kredi sunduğunu söyledi. Peki Türk Birliği'ne dahil olan Macarlar Türk mü? İzin verin detayları anlatmak için size yardımcı olayım. Siz de bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Konuyu 10. yüzyıldan itibaren ele alalım. Yüzyılın başlarında tüm Karpat Havzası'nda bozkır kültürüne sahip Macar kabileleri vardı. Daha sonra Macar ovaları büyük Kuman grupları gibi çeşitli Türk boylarına barınak işlevi gördü. Kumanlar önce Tengricilik, daha sonra kültürel alışveriş ve savaşlar aracılığı ile Katolik Hristiyanlığı seçmişlerdir. Biliyorsunuz ki Tengricilik veya Gök Tanrı dini tüm Türk ve Moğol halklarının şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıdır. Bu inanç göçebe yaşama o kadar bağlıdır ki bu etken Gök Tanrıcı kavimlerin yerleşik yaşama geçişleriyle birlikte bu inancı bırakmalarını ve başta Hristiyanlık olmak üzere diğer inançlara geçişlerini beraberinde getirmiştir. Bugün Macarlar Hristiyan bir toplumdur. Keza Moldova'da yaşayan ve soyları Türklere dayanan Gagavuzlar da Hristiyan bir toplumdur. Bir önceki videoma gelen yorumlardan anladığım kadarıyla Gagavuzlardan kendilerini Türk olarak gösteren de var, Türk olmadığını söyleyen de. Bu yüzden Macar örneğine geri dönecek olursak Osmanlı ve Türkiye Türklerinin Araplara entegre oluşu gibi Kuman Türklerinin Hristiyanlığa asimilasyonu çok olası. Herhangi bir savı savunmamakla beraber Macar Büyükelçisi Viktor Matis'in sözlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Türk dünyası Macaristan için çok önemli. Çünkü biz kendi köklerimizin arayışındayız. Özellikle komünizm döneminde bize nereden geldiğimizi unutturmak istediler. Bu nedenle Macarların kökü nerede üzerine bir düşünce ortaya çıktı. Özellikle komünizm çöküşünden sonra birçok araştırmacı, birçok analiz ve belgeyle Türk kökenli olduğumuzu kesin ve net bir şekilde ifade etti. Öte yandan 2021 yılında Macaristan Başbakanı, Macar halkları Türk halklarıyla yüzyıllar öncesine uzanan tarihsel ve kültürel ortak bir mirasa sahiptir. Bizi Avrupa'da barbar Hunlar ve Atilla'nın halkı diye aşağılıyorlar. Ancak bizim halkımız bu tarihsel mirasla gurur duymaktadır şeklinde açıklamalar yapmıştır. Macaristan, devletin en üst kademeleriyle Türk olduklarına dair izler olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ancak bu bir hükümet politikası da olabilir. Yarın gelecek olan iktidar ortaya bambaşka ifadeler atabilir. Bu söylemlerin dışında olayın daha derinlerine inelim. 16. yüzyıl Macarlar ve Osmanlı İmparatorluğunu karşı karşıya getirse de Macarların iç işlerine dahi karışabilecek kanuni gücünün son bulmasından sonra Macaristan'ın orta ve güney bölgelerinde Osmanlı egemenliği sona erdi. Sonraki yüzyıllarda Macarlar Avusturya Hanedanı olarak kabul edilen Habsburg yönetimine karşı olan bağımsızlık savaşlarında başarısız oldular. Yani Macaristan sırasıyla Habsburg, Osmanlı ve sonrasında Sovyetler gibi devletlerin etkisi ve egemenliği altında kalmayı sürdürdü. Bu da bölgede karışık bir demografik yapı ve karışık bir soy inşa ediyordu. 19. yüzyılda Yahudi asıllı Macar bir Türkolog olan Erminius Vambery, Osmanlı İmparatorluğu ve Orta Asya'da seyahatler ediyordu. Öte yandan Abdülhamit'e danışmanlık yapıyordu. Bu zamanlar Macaristan'da Turancılık fikrinin ortaya çıktığı zamanlardı. Macarların Orta Asya'daki akraba uluslarına yönelik ilgisi 1890'larda büyük bir hızla artıyordu. 3 Aralık 1910 yılında Kont Balteleki önderliğinde Budapeşte'de Turan Cemiyeti kuruldu. Kurumun hedefleri Doğu olarak adlandırılan Asya ve Balkan ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesiydi. Bugünkü Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na girme isteğiyle neredeyse aynı politikayı gidiyorlardı. Öte yandan hedefleri arasında Turan halklarının ortak kökenlerini keşfetmek, öğrenmek ve aşina kılmak da vardı. Fakat Macarlar bunları bölgedeki diğer ırklar için de yapıyordu. Macar Fin topluluğu, Macar Estonya topluluğu gibi cemiyetler aracılığıyla köklerini sorgulamayı sürdürdüler. Günümüzde de gen çalışmalarına devam ediyorlar. Konudan çok ayrılmadan birkaç küçük açıklama yapmak istiyorum. Bugün Macar halkı genetik olarak Orta Avrupalı. Yani Macarların genomu çevre halkların, Çeklerin, Slavların, Ukraynalıların, Avusturyalıların genlerine çok benziyor. 1000 yıldır bu topraklarda yaşamış olmanın, komşu halklarla karışmanın, az önce de söylediğim gibi farklı ırkların egemenliği altında entegre yaşamanın bir sonucu olarak artık Macarların genetik anlamda Asya ile bir ilişkisi yok diyebiliriz. Macarların kuşkusuz bazı Türk kökenleri var. Ancak bu genetiklerindeki en baskın unsur değil.
Geçmişte Hunlar, Hazarlar ve Osmanlı Türkleri başta olmak üzere pek çok Türk halkıyla iç içe yaşadılar ve kaynaştılar. Dillerinde ve kültürlerinde pek çok Türkçe unsur bulunmaktadır. Ancak göçebe bir halk olan Macarların bugünkü topraklarına yerleştiklerinde genetikleri nasıldı? Daha çok kime benziyorlardı? Halk bunu gerçekten merak ediyor ve bu yönde analizlerine, çalışmalarına devam ediyordu. Bu sorunun yanıtı Macar boylarının Orta Avrupa'ya geldiği yıllarda kavmi yöneten ve daha sonrasında da ülkenin ilk kralı olan Arpad Hanedanı'ndan 3. Bela'nın kemik örneklerinden alınan DNA'larla arandı. Ve bu araştırmanın sonucu o dönem Macarların genlerinin Asya kökenli olduğunu ortaya koyuyordu. Aynı araştırma 1000 yıl önce bu topraklara yerleşen ilk Macar boylarından oluşan bir grup insanın mezarlarındaki kalıntılar üzerinde de yapıldı. Sonuç değişmedi. İlk Macarlar Asya kökenliydi ve hatta genleri %25-30 oranında Asya Türklerinin genleriyle benzeşiyordu. Macarların Avrupa'da yaygın biçimde kullanılan adlarının nereden geldiğine yönelik en güçlü olasılık o dönemin Türkçesinde onog anlamına gelen onogur sözcüğünün değişerek Hungar sözcüğüne dönüşmesidir. Onogur sözcüğü 10 boyun bir araya gelerek oluşturduğu birliği simgeler. Konumuza geri dönelim. Ortada nesnel hiçbir kanıt olmamasına rağmen Macarların atalarının Hunlar olduğu ve bu yüzden Türklerle akraba oldukları savı geçmişten bugüne kadar uzanan bir iddia. Peki Türklerle olan akrabalık iddialarının kökü neye dayanıyor? Bu iddiaların kökenleri de çok eskiye uzanıyor. En büyük kanıtlardan birisi ise Bizans'la alakalı. Macar Krallığı'nın ilan edildiği milattan sonra 1000 yılında Macar kralına Bizans tarafından hediye edilen tacın üzerinde Türkiye'nin kralına ibaresi var. Bu taç günümüzde Macar devletinin en önemli hazinelerinden biri olarak hala saklanıyor. Öte yandan bu hediye bizim için de çok büyük bir miras. Çünkü tarihte ilk kez Türkiye adı burada kullanıldı. Öte yandan Macarca hiçbir dille çok yakın bir akrabalık ilişkisi içinde değil. Dil bilimcileri Türkçe ya da Fince ile ilişkisi olduğunu varsayıyorlar. İşin ilginç yanı iki dilde Altay dili grubuna ait. Türkçe Oğuz, Fince'nin kökü ise Ural grubundan geliyor. Ural grubu Kuzey Sibirya kökenli, Altay grubu ise Güney Sibirya kökenlidir. Öte yandan Fince'de aynı Türkçe gibi sondan eklemeli ve yazıldığı gibi okunur. Yani evet, Fince ve Türkçenin aynı soydan geldiği iddiaları da söz konusu. Yakında Fin Türkleri ile alakalı bir video da yapmayı istiyorum. Bu tarz videolar için takipte kalmanızı öneririm. Ancak kanalım sadece Türkçülük videoları üzerine değil. Lütfen yaptığım diğer konularla alakalı videolarda da aynı ilgi gösterip beni destekleyin. Ermenius Vanberry, Türkoloğinin babasıydı ve Pan-Türk kimliğinin oluşmasında da büyük rol oynadı. İnsanları Macar dilinin Türk kökenli olduğuna ikna etti ve bunu kanıtlamak için Orta Asya'da yoğun bir şekilde seyahatler gerçekleştirdi. Macarca içinde geniş Türk unsurları bulunan bir Ural dilidir. Örneğin Kazakistan'ın ana şehri Almatı, İngilizce'de elma meydanı anlamına geliyor. Almatı'nın tam Macarca çevirisi de Almater olacaktır. Bu sadece bir örnek ama bunun gibi daha binlercesi var. İki dil arasındaki benzerliği anlatmak için size farklı örnekler göstereceğim. Macar dilinde Ural dilinden daha fazla Türkçe kelime var. Macar halkının da Türk olup olmadıkları ile ilgili çeşitli fikirleri var. Dilerseniz onlara da kulak verelim. Én 3 éve tanulok törökül, megmondom őszintén, úgyhogy igen, én a nyelvben felfedeztem. Hogy a 150 év, amit együtt töltöttünk nagyon szorosan, az biztos, hogy mindkét kultúrára hatott, úgyhogy... Voltak a törökök 150 évig, de nem gondolnám, hogy rokonság vagy ilyen testvériség lenne a két nép között. De... Valamelyes természetesen rokonságban vagyunk velük, mert elég sok időt töltöttek, és... Bizonyos hasonlóságokat, főleg a nyelvtanban, és főleg a régi magyar nyelvvel, amit az irodalomban találunk meg. Én is így gondolom egyébként, mert a sumér. Bu yüzden Macarlar içerisinde kendini Hun ve Türk gören insanlar da var. Hayır, Bizans Asya'dan gelen her göçebe halkı Türk olarak tanımlıyordu deyip reddeden de. Kim ne derse desin, herkes kendini mutlu olduğu şekilde ifade etmekte çok özgür. Bazı sığ düşünceli yorumlarda tarafıma yöneltilen ahlaksız ithamları gülerek okuyorum. Sadece bilgi aktarmaya çabaladığım ve hiçbir kutuplaştırıcı dil kullanmadığım bu özgür platformda ne anlatırsam anlatayım. Anlattıklarımın karşıdaki insanın anlayabileceği kadar olduğunu zaten çok iyi biliyorum. İnsanların Türk olup olmamasından ziyade iyi olup olmadıkları beni daha çok ilgilendiriyor. Herkes kalbindekini yaşasın. Peki anlatmış olduğum bunca şeyden sonra siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Macarlar Türk mü?
Yorumlarda fikirlerinizi belirtip bunları tartışabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.